Merhabalar. Bu Excel eğitim videosunda Excel'in veri tabanı fonksiyonlarından val yani dget fonksiyonunu anlatacağım. Bazı durumlarda XLOOKUP, çapraz ara, VLOOKUP, düşey ara gibi fonksiyonların yerine kullanılabiliyor. Hatta index match yani indis kaçıncı iç içe kullanımıyla veri getirme yerine de kullanılabiliyor. Bu da tek fonksiyonlu oluyor aslında. Sadece bazı dikkat etmemiz gereken noktalar var. Onları göstereceğim. Şimdi burada böyle bir tablomuz var. Şunu satırı yukarı alayım. Bu tablomuzda ne yapmak istiyorum? Tek bir kritere göre, yani satış temsilcisine göre toplam satışları şuraya getirmek istiyorum. Şu mavi hücreye getirmek istiyorum. Bunun için de val fonksiyonunu kullanacağım. Yani veri tabanı fonksiyonu olan bunu kullanacağım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, burada veri tabanımızın sütun başlıklarının burada aynı olması gerekiyor. Yani burada bir harf, bir rakam, bir boşluk bile dahi olsa fonksiyon hata verecektir. Şimdi şöyle başlayalım. Zaten formülü yazarken açıklamalarını yapacağım. İngilizce kullanıyorsanız dget diye geçer. Evet, şöyle zaten taba basarsanız çıkıyor. Bakın zaten veri tabanı soruyor. Normalde biz bir XLOOKUP'ta falan sütun başlıklarını seçmeyiz. Yani seçeriz de yani seçmeye de biliriz aslında. Burada sütun başlıkları önemli. Orada daha çok veri aralığı önemli. Burada sütun başlıklarına göre verileri getiriyor. Dolayısıyla veri tabanımız nereden başlıyor? A2 F19 aralığında. Yani sütun başlıklarını da içerecek şekilde seçiyoruz. Noktalı virgül. Alan diyor. Burada alan neyi getirmek istediğim, yani toplam satışları getirmek istiyorum şurada. O yüzden I4'ü seçiyorum. Burada total sayısı. Yani burada ne yazıyorsa burada da aynısı yazmak zorunda. Yoksa hata verecektir. Noktalı virgül ve son kriterimiz zaten ölçüt bu da. Ölçütümüzde satış temsilcisi ismi David Williams olan. İşte ne yazarsanız artık buradan kimi yazarsanız onu getirecek. Parantezi kapatalım ve enter diyelim. 10.929 David Williams, bakın 10.929 buradan eşleşmiş oldu. Şurayı değiştirelim mesela. Burada veri doğrulamayla da getirebilirsiniz. Bunlar hiç önemli değil. Mesela şurayı adını kopyalayıp yapıştırayım. Bakın. Joshua Carter 21.495 oldu. Burada da ne işe yaradığını kısaca açıkladım. İngilizce ve Türkçe. Şimdi tek bir ölçütümüz olmayabilir. Birden fazla ölçüt olabilir. O tip durumda benzer bir işlem yapacağız. Şöyle geleyim. Şunu da silelim. Bunu da silelim. Şimdi satış temsilcisi seçelim. Şuradan bir tane. Bölge seçelim. Kategori seçelim. Şimdi bu satış temsilcisine ait bu güney bölgesinde bu kategoride ürün satan kişinin toplam satışlarını getirdim buraya. Eşittir yine veri tabanı fonksiyonu, val fonksiyonu. Yine veri tabanımızı sütun başlıklarıyla beraber seçiyoruz. Noktalı virgül. Kriterimiz ne? Alanımız ne? Yine I4. Yani toplam satışları getireceğiz. Neye göre getireceğiz? Ölçütümüz ne olacak? Bu sefer birden fazla ölçütümüz var. Çoklu kriterimiz var. O yüzden yine sütun başlıklarımız devreye giriyor. Bakın F4 ve H5 aralığımızı seçiyoruz. Yani veri tabanımızın bu
bu kişiyi, bu satış temsilcisini, bu bölgeye ve bu kategoriyi ilgilendiren kısmını seçmiş oluyoruz aslında. Bir nevi kesip yapıştırıyoruz gibi düşünün. Ne oldu? Parantezi kapattık. Enter'a basalım. Bakalım ne verdi bize? 18.434. Joseph Jones. Doğru mu? 18.434. Bir de bir örnek daha var. Onu da göstereyim. Bu da joker karakter, wildcard karakter dediğimiz ile başlayan, ile biten, benzer gibi işlemlerde kullanılan matematiksel olarak yani klavyede yıldız işaretiyle sembolize edilen joker karakter. Şimdi bu da mesela burada nasıl anlatayım? Mesela David, yani şöyle de çalışıyor aslında. Bu tabloya baktığımız zaman işte soyadı da David olan var, adı da David yani olan var. Mesela adı David olanları getir diyelim, David olanları. Yalnız bu veri tabanı fonksiyonunun çalışmasının bir şartı var. Birden fazla kriterleri sağlayan veriler varsa onun sadece tekini getiriyor. Yani şöyle izah edeyim. Her iki değerde varsa veri tablosunda tek seferde bir sonuç döndürüyor bu veri tabanı fonksiyonu. Hani bunu bilerek kullanın. Şöyle izah edeyim. Mesela şimdi burada David'de başlayan bakın 10.929 David Williams. Diyelim ki bir tane daha David Williams diyelim. Bakın bu sefer David Williams'tan bir tane daha var ve hata verdi. Çünkü ilkini döndürüyor. Sileyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Mesela David. Hata verecekti. Yani ilkini döndürüyor. David ile başlayan. Mesela Joseph David. Burada David de bitiyor ya soyadı. Mesela bunu joker karakterle getirmek için başına joker karakter koyup yani neyle başlarsa başlasın soyadı David olan demek aslında bu. Şöyle araya bir boşluk koymamız lazım. Soyadı David olan bir tane varmış. Onu getirdi. Mesela başka bir David olan yapalım. Bakın orada da hata vermesi gerekiyor. Evet bakın hata verdi. Dediğim gibi bunu bilerek kullanın bu fonksiyonu. Yani aynı değerleri sadece bir kere döndürüyor. Son örneğimizde ya da koşulu olsun. Şimdi burada şurada da hatırlatma gibi bir not ekledim. Kısıtlamaları var çünkü bunun. Şimdi burada da iki tane David var. Bir tane David Williams, David Anderson var. Şimdi bu ya da olarak da yani koşulu olarak da kullanılıyor. Şöyle yapalım. Eşittir. Veri tabanı fonksiyonu seçtik. Sütun başlıklarıyla beraber veri tabanımızı seçtik. Alan soruyor. Alanımız yine toplam satışlar. Noktalı virgül. Ölçüt. Ölçütümüz de H4 ile H6 aralığı. Yani bu satışçıları getir ama bakalım bulabilecekmiş hangisini getir. Şimdi David Higgins'i buldu. Bakın. Nerede? 19.695. Daha doğrusu David'i buldu. Bakın dikkat edin. David Anderson'ı getirdi. Niye? David Higgins yok. Öyle biri yok yani. Baktı, taradı. David Higgins diye biri olmadığını gördü. Ya da koşulunu kullandı. David Anderson'ı getirdi. 19.695 şeklinde. Dediğim gibi şuraya dikkat edin.
Bir, dikkat etmemiz gereken alan bağımsız değişkenleri tablo başlıklarıyla aynı olmalı. Yani şunlar. 2, veri tablosunda her iki değerde varsa tek seferde bir sonuç döndürebildiği için bu fonksiyon hata verecektir. Ama belirli zamanlarda işte XLOOKUP, VLOOKUP, hatta index match, yani indeks kaçıncı yerine de kullanılabilir. Çalışma dosyasını yorumlara ekleyeceğim. Siz de çalışmak isterseniz buradan denemeler yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.